Bu videoda Raspberry Pi üzerinde Kodi kurulumu, elinizdeki kumandayı Kodi için nasıl ayarlayabileceğinizi ve bu sistemi tüplü televizyonda nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum. Retro oyunlar nasıl tüplü televizyonda çok daha keyifliyse bunun retro dizi, film ve diğer retro medyalar için de geçerli olduğunu düşünenlerdenim. Eğer elinizde halihazırda Raspberry Pi'niz yok ise ve bu işi için almak istiyorsanız mutlaka Raspberry Pi 4 alın. Çünkü Pi 4'ün H265 ile enkod edilmiş videolar için donanımsal desteği bulunuyor. H264 diğer modellerde de sorunsuz çalışıyor. Ama şu an bulunduğumuz dönemin yeni video standardı H265. Diğer adıyla High Efficiency Video Codec, yani HEVC. Raspberry Pi ile birlikte ihtiyacımız olanlar uyumlu kompozit kablo, tercihen 3.5 inç jacklı kumanda sensörü ve yine tercihen hazırda ayar dosyasını bulabileceğimiz bir kumanda. Yapılması gerekenler çok az bir farklı Raspberry Pi 2, 3 ve 4 için aynı. Elimde olmadığı için birinci modeli deneyemedim. Yine de sağ alt köşeye rehberde o anda uygulanan yöntemin hangi modeller için gerekli olduğunu belirten simgeler koydum. Uyumlu kompozit görüntü kablosu kolayca ulaşılabilir gibi görünse de aslında öyle değil. Raspberry Pi için uyumlu olanlar maalesef standartın dışında. Mağazalardan rastgele alacağınız görüntü kabloları uydu alıcılar için uyumlu olan kablolar. Raspberry Pi'ye uymaz. Eski dönem bazı cep telefonu ve kamera ağ kabloları uyumlu olabiliyor. Kamera için olanlarda sarı ile kırmızının yerini değiştirerek bağlamanız gerekiyor. Burada önemli olan ground bağlantısının dörtlü jack'ın 3. kısmında olması. Eğer hazırda bu kabloyu bulamazsanız kendiniz yapmak durumundasınız. Durum buysa bu kablonun yapılışı ile devam edelim. Uyumlu kablonuz varsa bu kısmı atlayabilirsiniz. Önce piyasadan rastgele aldığım kablonun ground kısmına bakıyorum ve beklediğim gibi uyumsuz olduğunu görüyorum. Donör kablo olarak PlayStation kablosu kullandım. Bu kablodan bulmak kolay ve elimde bolca var. Kalitesinden emin olabileceğiniz bir kablo. Ayrıca sinyal parazitlerini önleyen ferit çoku da mevcut. Kablonun soketini ayırarak işe başlıyorum. Dört pinli 3.5 inç jack'a bu kabloyu bağlayacağım. Önce hangi pin nereye gidiyor emin olmak lazım. Ferit çoku şimdilik çıkarmam gerekiyor. Uç kısımdaki kablolar yeterince uzun değil. Kabloları biraz daha soyuyorum. Açıkta olan ground tellerini bir araya topluyorum. Yapacağımız ground bağlantısı standart olmadığı için izole etmek durumundayız. Bunun için uygun boyutta bir makaron geçiriyorum. Gereken diğer kısımları da izole ediyorum.
Lehime başlamadan önce jack kapağını geçirmeyi unutmayın. Ground bağlantısıyla başlıyorum. Diğer bağlantıları da kablo renklerine göre yapıyorum. Bağlantılar bitince koruma amaçlı bir makaron daha uyguluyorum. Kısa devre kontrolü yapmakta fayda var. Açıkta kalan kabloları korumak için bir makaron daha geçiriyorum. Ferit çok lastiğini biraz törpülemem gerekti. Lastiği sabitlemek için bir makaron daha geçirdim. Ferit çoku da artık takabiliriz. Son olarak bağlantıları kontrol ediyorum. Kompozit görüntü kablomuz hazır. Eski mini uydu alıcınızı sakladıysanız 3,5 inç jacklı kumanda sensörü elinizde vardır. Yoksa da piyasadan kolayca bulabilirsiniz. 4 pinli ve 3 pinli çeşidi var. 3 pinli olanlar standart stereo jackı olduğu için uygun dişi soket bulmak ve ara dönüştürücü yapmak daha kolay. Pin dizilimi aynı sırada. Kumanda sensörünü Raspberry Pi'ye nasıl bağlayacağımıza bakalım. Bu iş için 3 adet en azından bir tarafı dişi olan jumper kablo lazım. Kullanacağım bu sensör 4 pinli jacka sahip.
Hazırda elimde olan 4 pinli jack uzatma kablosuyla bağlantıyı yapacağım. Böyle daha pratik olacak. İsterseniz direkt olarak da bağlayabilirsiniz tabii ki. 4 pinli erkek jack'ı ucuna bağlayarak pinleri tespit edeceğim. Önce kabloyu soyup bakıyorum ve lehime uygun olmadığını görüyorum. Dip kısmından az bir şey kıvırınca kolayca ayrıldı. Pinleri tespit edip not alıyorum. Jumper kabloları önce bir prova ediyorum. Sonra kapağın bu şekilde kapanmayacağını görüyorum. Jumper kablonun plastiğini kırıp kapağın kapanabileceği şekilde büküyorum. Plastiği kırdığım için açıkta kalan kısımları makaron ile izole ediyorum. Dişi olan jack'ı daha önceden tespit ettiğim pinlere göre bağlıyorum. Kumanda sensör kablomuz hazır. Kablo çıkışı için kutuyu biraz tıraşlıyorum. Pin bağlantılarını yapıp kutuyu kapatıyorum.
Alternatif olarak 3 pinli sensöre de bakalım. Pinleri tespit etmek için sensör kutusunu açıp bakıyorum. Dört pinli sensörde olduğu gibi bunda da devre kartı üzerinde neyin ne olduğu yazıyor. Pinleri kolayca tespit ediyorum. Bu kutuya jumper kablo pin uzunlukları engel olmuyor. Stereo dişi jaka 3 jumper kabloyu bağlayarak ara dönüştürücüyü basitçe yapıyoruz. Kodi kurulumuna başlamadan önce biraz hazırlık yapacağız. Her şeyden önce açıklama kısmında linkini verdiğim Notepad+, 7zip ve Win32 Disk Imager'ı indirip kurun. YouTube uygulamasını kullanabilmek için APK, Client ID ve Secret Key'e ihtiyacımız var. Bunları alabilmek için console.developers.google.com'a hesabınızda giriş yapmanız gerekiyor. Burada benim kendi kullandığım proje var. Onu göz ardı edin. New Project'e tıklayın. Projeye bir isim verin ve Create'e tıklayın. Listemde diğer proje olduğu için yeni yarattığımızı seçiyorum. Credentials'a tıklayın. Create, APK. İşlemin bitmesini bekleyin. APK'niz hazır. Bir text dosyasını kopyalayıp kaydedin. Out Consent'e girin. External'ı seçip Create'e tıklayın. Buraya yine bir isim verin.
Mail adresinizi seçin. Yine buraya da mail adresinizi yazın. Save and Continue'ya tıklayın. Bir kez daha tıklayın. Yine tıklayın. Back to Dashboard. Credentials'a gelin. Create. Client ID. Desktop seçiyorum. Diğerlerini denemedim. Client ID ve script key'imizi de aldık. Yine text dosyasını kopyalayın ve kaydedin. Burada işimiz bitti. Kodi kurulu SD kartın Linux bölümüne sonradan birkaç dosya yazdırmamız gerekecek. Bu işi komutlarla halledenler de var ama o kişi ben değilim. O yüzden bir Live Linux flash bellek hazırlamamız gerekiyor. Kali.org'a girerek Download'a tıklayın. Liveboot'a girin. Önerilen kalıbı indirin. pendrivelinux.com'a girin. Universal USB Installer'a tıklayın. Bu üstteki yeşil download butonu değil, aşağıya inin. Download Universal USB Installer'ı bulup indirin. Flash belleği takın. Uygulamayı çalıştırın. Kabul edin. Doğru diski yani USB flash belleği seçtiğinize emin olun. Yanlış olan sürücüyü seçerseniz üzülürsünüz. Prepare this device'a tıklayın ve Yes'e basın. İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Menüden System Tools altında Kali Linux'u bulun. Kali Linux kalıp dosyanızı gösterin. Create'e tıklayın ve işlemin bitmesini bekleyin. Başka kalıp eklemek istiyor musunuz diye soracak. No'ya basın. Finish'e tıklayın ve flash belleğinizi güvenle çıkarın. Uzaktan kumanda için 3 adet ayar dosyası hazırlamamız gerekiyor. Notepad Plus kurulu değilse önce onu kurun. Bu adreste kullanıcıların yüklediği yüzlerce hazır kumanda ayar kodu var. Tüm kızılötesi kumandaları kullanabilmemiz mümkün tabii. Ama fazladan uğraş gerektiren bir durum. Ben bu konuyu atlayacağım. Zira elimde listede bulunan güzel bir kumanda mevcut. Bu listeden Kodi ile kullanacağımız kumanda modelini bulmamız gerekiyor. Benim durumumda bu PlayStation 2 DVD kumandası. Sony dizinini bulup açıyorum. Kumanda modelimi buluyorum ve tıklıyorum. Buradaki tüm kodu seçerek kopyala diyoruz.
Bir text dosyası oluşturup adını kod içerisindeki kumanda ismiyle birebir aynı yapıyoruz. Ve içine kodu yapıştırıyoruz. İşte burada yazan isim ile dosya ismi aynı olmak zorunda. Kaydediyoruz. Şu adrese giriyoruz. Bir diğer oluşturmamız gereken ayar dosyası lirchmap.xml. Buradaki örnek kodu kopyalayıp yine yeni bir text dosyasına yapıştıracağız. İsim olarak lirchmap ve uzantı olarak da xml yazıyoruz. Notepad Plus ile açıp kodu yapıştırıp kaydediyoruz. Bu arada diğer ayar dosyasının uzantısı da .conf olması gerekiyor. Kumanda tuş tanımlama ayar dosyasını biraz düzenleyeceğiz. Burada Kodi'nin kabul etmeyeceği birkaç durum var. Aynı ismi farklı tuşlara atarsanız eğer aynı isimdeki tuşların hiçbiri çalışmayacaktır. Benim durumumda bunlardan birisi K alt çizgi play. Bunu K alt çizgi start olarak değiştiriyorum. Aynı şey K alt çizgi enter içinde geçerli. Onu da düzenliyorum. Satırlar kayabilir. Düzeltin. Kumanda ismini kopyalayıp lirchmap.xml'in içindeki kumanda ismi kısmına yapıştırın. Bir satır kaydıralım. Remote.xml dosyasına gelin ve global içindeki satırları kopyalayıp lirchmap.xml içinde hazırladığımız satıra yapıştırıyoruz. Satırları doğru hizaya getirmek gerekebilir. Kullanmak istemediğimiz fonksiyonları silebiliriz. Mesela shutdown fonksiyonunu kullanmayacağım. Çünkü emin misiniz diye sormadan tek tuşla Kodi sistemini kapatıyor. Şimdi kumandamızı Kodi'ye tanıtalım. Bunun için buradaki ortada kalan beyaz yazıları silip kumandamızda tanımlı olan tuş isimlerini tutarlı olarak yazacağız. Play komutuyla başlıyorum. Sonra pause. Yani olay bu şekilde. Hepsini sırayla yapıyoruz. Hepsini tamamladım. Yalnız şöyle bir durum var. Her fonksiyonun kolay kodu yok. O yüzden biraz da remote.xml dosyasını düzenleyeceğiz.
Burada bayağı bir fonksiyonu var. Ben fazladan 4 adet fonksiyona gereksinim duydum. Bunlardan biri videoyu yavaşça ileri geri sarmak. Diğeri ise siyah bantları yok etmek için videoya yakınlaşmak. Bu şekilde kolay kodu olmayan fonksiyonlar için hali hazırda başka bir fonksiyona kullanacağınız tuşu atamış olmanız gerekiyor. Burada mesela ben R1 ve R2 tuşlarını müzik ve TV tabının kısa yolu olarak atadım. Ana sayfada bu şekilde çalışacaklar. Ama tam ekran video açıkken yakınlaşma ve uzaklaşma görevini görecek. Bu kodları KodiWiki'deki Action ID listesinden tespit ediyoruz. Burada yavaş sarma kodunu buldum mesela. Sayfa geçme fonksiyonuna atadığım yavaş sarma tuşları aynı şekilde tam ekran videoda asıl işlevini görecek. Bunlar da yakınlaşma ve uzaklaşma kodları. Burası full screen video, yani tam ekran video altındaki bölüm. Düzenlediğimiz remote.xml dosyasını kaydedip kapatalım. xpian.org download kısmına girerek kullanacağınız Raspberry Pi modeline uygun olan kalıp dosyasını indirin. Zip veya WinRAR ile arşivi çıkartın. Disk yönetimine girin ve Raspberry Pi için kullanacağınız SD kartın tek bölümlü olduğundan emin olun. Çok dikkatli olun ve hard diskinizi yanlışlıkla formatlamayın. Sürücü harfini K, etiketini de Kodi yapalım. Bu yapacağımız potansiyel hataları azaltacaktır. İşlem bitene kadar bekleyin. Win32 Disk Imager'ı açın. İndirdiğiniz kalıp dosyasını gösterin. Yazdıracağınız SD karttan emin olun ve Write'a basın. Son bir kez doğru sürücü olduğunu kontrol edin ve onaylayın. İşlemin bitmesini bekleyin ve OK'ye basın. Diski kullanabilmek için formatlamak zorundasınız uyarıları çıkacak. Onları yok sayıp kapatın. Hazırladığınız SD kartı PC'den çıkarın ve Raspberry Pi'ye takın. Ardından HDMI ile ekrana bağlayıp çalıştırın. Kodi ilk açılışta ayar ekranı gösterecek. Wi-Fi ile bağlanıyorsanız Manage Network'e tıklayın ve şifrenizi girerek bağlantıyı kurun. Bu arada Kodi gizli ağlara bağlanamıyor. Gizli ise eğer görünür yapmanız gerekli. Bağlantı kurulduktan sonra
Close'a tıklayıp devam edin. MIPEG lisansınız varsa girin. Finish'e kadar Next'e tıklayın. Ana sayfa açıldıktan sonra ayarlara girin. Sisteme tıklayarak yüklenmesini bekleyin. XPN Password'e gelip bir şifre belirleyin. Aynı şifreyi bir daha girin. Yes'e tıklayarak onaylayın. Şifreniz başarıyla değiştirilmiştir bildirimi üst köşede görünmeli. Preference'a tıklayın ve Advanced modu aktif edin. İleride çıkacak olan yedekleme yapın spamını engellemek için bu gerekli. Bunu da onayladıktan sonra bu menüden sol alt köşeye mouse'un sağ tıklaması ile bir önceki menüye dönün. Sisteme girin. Input'tan Peripherals'a tıklayın. CEC adaptör'e tıklayıp çıkan menüden deaktif edin. PC'ye dönüp denetim masasını açın. A ve internete tıklayın. A ve paylaşıma tıklayın. Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştire tıklayın. Buradaki tüm ağlar kısmındaki ayarları burada göründüğü gibi yapın. Farklı ayarlarla ağ paylaşımı yapmak size kalmış. Ben yapamadım. Paylaşım yapacağınız klasöre sağ tıklayın ve özellikleri seçin. Paylaşım sekmesine gelip paylaşa tıklayın. Çıkan listeden herkesi ekleyin. Ve sadece okuma izni verdiğinizden emin olun. Paylaşa tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Kapata basarak çıkın. Kodi'ye gelin. Ayarlara girip File Manager'a tıklayın. Add Source'a tıklayın. Ardından Browse'a tıklayın. Add Network Location'a tıklayın. Server Name kısmına paylaşım yaptığınız cihazın ağ üzerindeki ismini girmeniz gerekiyor. Benim durumumda PC'nin adını girmem gerekiyor. Şifresiz paylaşım olsa da kullanıcı adı ve parolayı boş bırakamıyorsunuz. Rastgele bir şey yazabileceğiniz söyleniyor. Ama ben yazdığımda çalışmadı. Her ikisine de A yazın. OK'ye tıkladığınızda listeye PC'nin adının çıkması gerekiyor. Çıkmadıysa bir yerlerde yanlış yaptınız demektir. Adımları kontrol edin. Üzerine tıkladığınızda paylaşım dizinleri çıkacak. OK'ye tıklayın. Bir kez daha OK. Kaynak eklendikten sonra bir önceki menüden Add-ons'a tıklayın. Install from Repository'ye tıklayın. Video Add-ons. Listenin en sonuna gelin ve YouTube'u bulup kurun. Kuruldu bildirimi çıkana kadar bekleyin. Ana menüye dönüp Add-ons tabından YouTube'u çalıştırın. Popüler videolara tıkladığınızda API ayarlanmada hatası alacaksınız. PC'ye gelin ve A üzerinden XPN'a girin. İlk denemede bağlantı hatası alabilirsiniz. Code'nin mouse'unu biraz oynatın ve yeniden deneyin. XPN
.kodi, user data, add-on data, plugin.video.youtube'a gelin ve apicase.json'u PC'de kolay erişilebilir bir yere kopyalayın. Dosyayı Notepad ile açın ve Google hesabınızda önceden oluşturduğunuz APK, Client ID ve script anahtarlarını kopyalayıp yapıştırın. Tırnaklar arasında boşluk kalmadığına emin olun. Kaydedin ve kapatın. Dosyayı kopyalayın ve A'daki konuma yapıştırıp üzerine yazdırın. Kodi'ye gelin ve YouTube'u açın. Popüler videolara bastığınızda muhtemelen yine aynı hatayı alacaksınız. Settings menüsüne girin. Maintenance sekmesinden Reset Access Manager'a tıklayın. Biraz bekledikten sonra onaylayın. Popüler videolara girdiğinizde bu sefer video listesi açılacaktır. Ama tıkladığınız zaman böyle bir hata alıyorsanız YouTube uygulamasının güncel sürümünü dışarıdan yüklemek zorundasınız demektir. PC'ye gelin ve Kodi YouTube eklentisinin GitHub sayfasına girin. Son çıkan sürümü indirin ve paylaşım klasörünüze koyun. Kodi'ye gelin, Add-ons menüsünden Install from zip file'a tıklayın. Ayarlardan bilinmeyen konumları aktif edin. Yeniden Install from zip file'a tıklayın ve paylaşımdan YouTube'un son sürümünü kurun. Acele etmeyin. Eklenti kuruldu bildirimi gelene kadar bekleyin. YouTube'u açıp yeniden denediğinizde videolar açılacaktır. YouTube kurulumunu tamamladık. PC'ye gelin. Önceden hazırladığımız lirchmap.xml'i ve kmaps klasörünü kopyala deyin. Ve A üzerinden xpian.kodi user data içine yapıştırın. Video kalibrasyon ayarları kompozit çıkışta kayıt tutmadığı için yapmak durumunda kalacağımız birkaç hamle var. Böyle bir bug mevcut ve geliştiricilerin pek umurunda değil. Raspberry Pi 4'te bu bug yok ve GUI settings.xml ile ilgili bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Kodi'ye gelin. Ayarlardan sisteme girin. Standard yazan kısım Expert olana kadar üzerine tıklayın. Display'e gelin. Ve Video Calibration'a tıklayın. Bir miktar değişiklik yapıp çıkın. Böylece video ayar dosyasını yazdırmış oluyoruz. PC'ye gelin ve A üzerinden xpian.kodi user data'ya gelip
GUI settings.xml'i PC'ye kopyalayın. Notepad Plus ile bu dosyayı açın. 720x576 olan kısmı bulun. Kod dizisini kopyalayıp satır altına yapıştırın. .60'ın sonuna i yazın. Aynı işlemi 720x480 içinde yapın. Kaydedin ve kapatın. Kodi'ye gelip sistemi kapatın. Ve biraz bekleyip Raspberry Pi'nin gücünü kesin. SD kartı Raspberry Pi'dan çıkarıp PC'ye takın. Formatla uyarılarını kapatın. SD kartın içine girip config.txt dosyasını Notepad Plus ile açın. HDMI ignore sys eşittir 0 satırını eşittir 1 yapın. DT overlay-GPIO satırını bulup bu videonun açıklama kısmından gerekli kodu kopyalayıp yapıştırın. En alt satıra gelip yine video açıklaması kısmından TV çıkışı ayar satırını kopyalayıp yapıştırın. Tüplü televizyonunuz NTSC destekliyorsa SCTV mod eşittir 0 yapın. PAL sistemin çözünürlüğü daha iyi ama tazeleme hızı daha önemli. Kaydedin ve kapatın. Eğer Raspberry Pi 4 kullanıyorsanız biraz farklı ayar yapacağız. Bu satıra gelip silin ve videonun açıklama kısmından gerekli kodu kopyalayıp yapıştırın. Buradan en alt satıra kadar olan yerlerde aynı düzenlemeleri yapıyoruz. En alt satırda bu sefer sadece bu iki satırı yerleştireceğiz. Kaydedin ve kapatın. SD karttan cmdline.txt'yi açın. Quiet yazan yerden sonra bir karakter boşluk bırakıp gerekli kodu yapıştırın. Ben NTSC kodunu kullandım. TV'nize göre isterseniz PAL seçin. Kaydedin ve kapatın. Ve SD kartı PC'den çıkarın. FAT32 formatlı bir flash bellek hazırlayın. Bunun içine daha önceden hazırladığımız kumanda ayar dosyasını ve GUI settings.xml'i kopyalayın. Pi 4 için GUI settings ile ilgili kısımları yapmaya gerek yok. Flash belleği de çıkarın. Şimdi PC'mizi Linux ile açacağız. Daha önceden hazırladığımız Kali Live Linux flash belleğini takarak PC'nizi yeniden başlatın. Açılışta Boot menüye girin. Genelde F8 veya F12'ye basmak gerekir. Başlangıç ekranında hangi tuş olduğu yazar. USB Storage'ı seçin. Enter'a basın. Kali Linux kalıbını seçin. Boot in Normal modu seçin. Live System'ı seçin.
Kali açıldıktan sonra Raspberry Pi'in SD kartını ve ayar dosyalarını kopyaladığımız flash belleği takın. Dosya tarayıcısına girin. Flash bellekten kumanda ayar dosyasını kopyala deyin. Xpion, root, add, atc, lirch, lirchd.conf.d'ye gelin. Sağ tıklayın, Open as Root'a tıklayın. Ve buraya yapıştırın. Yine flash belleğe gelin ve guisetting.xml'i kopyala deyin. Xpion, home, add, Xpion, .kodi, user data. Buraya yapıştırın ve Replace'i seçin. Flash belleği ve SD kartı çıkarın. SD kart bende çıkartılamadı nedense. Önemli değil. PC'yi kapattıktan sonra çıkartabilirsiniz. Linux ile de işimiz bitti. SD kartı yeniden Raspberry Pi'ye takın. HDMI kablosunu çıkarın ve kompozit kablo ile CRT TV'nize bağlayın ve güç adaptörünü takın. Ayarlar, Sistem, Audio menüsünden Audio Output Device olarak P Analog seçin. System Information'a girip ağa bağlı olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer bağlı değilse benim de karşılaştığım bug sizde de var demektir. Raspberry Pi 3 ile benim karşıma böyle bir sorun çıkıyor. Eğer aynı sorunla karşılaştıysanız çözmek için ayar menüsünden Xpian'a tıklayın. Sisteme tıklayın. Network kısmında Type olarak Static seçin. Ağ havuzunuza göre sabit bir IP verin. Gateway olarak da modem veya router giriş adresinizi yazacaksınız. Wi-Fi bağlantınızı yeniden tanımlayın ve bildirim gelene kadar bekleyin. Ardından çıkabilirsiniz. PC'ye gelin. Düzenlediğiniz guisetting.xml'e kopyala komutu verin. A üzerinden xpian.kodi user data içine yapıştır deyin.
Üzerine yazdır dediğiniz zaman buna izniniz yok uyarısı vermesi gerekiyor. Böyle bir uyarı vermezse eğer Linux tarafında yanlış veya eksik yaptığınız bir şey var demektir. A üzerindeki guisetting.xml'i siliyoruz ve dosyayı yeniden yapıştır diyoruz. Yeniden Kodi'ye geliyoruz. Ayarlar sisteme tıklayın. Display sekmesinden Video Calibration'a tıklayın. TV'nize göre ayarları yapın. Buradaki dörtgen kusursuz bir kare olmalı. Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için Kodi sistemini kapatıp açın. Açıldığında eğer ekran geometrisi düzgünse ve ağ bağlantısı da sorunsuzsa her şeyi olması gerektiği gibi yaptınız demektir. Artık tüplü TV'nizde dönemin medyalarını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Veya yeni medyaları. Orası size kalmış artık.